Halı sahada futbol oynarken dizim döndü. Dizimden pat diye ses geldi. Sonrasında hızlıca şişti ve çok ağrım oldu. Ama birkaç hafta içinde şişlik düzeldi. Hafif bir boşluk var ama kendime de güveniyorum. Futbolda oynayabilirim diyorsanız aman ha, büyük risk altındasınız. Bu senaryo dizde ön çapraz bağ yırtığının tipik hikayesidir. İlk yaralanma sırasında menisküs yırtılmamışsa, devam eden dönemde dizde tekrarlayan dönmeler ciddi bir menisküs yırtığına ve daha büyük bir yaralanmaya yol açabilir. Bu videoda ön çapraz bağ yırtığının nasıl oluştuğunu, tanısının nasıl konacağını, tedavi edilmezse neler olabileceğini anlatıyorum. Bir sonraki videoda da mutlaka cerrahi gerekip gerekmediğini, yapılacaksa cerrahinin zamanlaması, teknik detaylar ve ameliyat sonrası dönemi anlatacağım. Bir de MR raporunda rastladığınız ön çapraz bağ yırtığı tanısının her zaman önemli olup olmadığından bahsedeceğim. Ön çapraz bağ dizi yerinde tutan en kuvvetli 4 bağdan biri olup diz ekleminin öne doğru kaymasına engel olur. Genç yetişkinler rekabetçi sporlara daha yatkındır. Futbol, basketbol, tekvando gibi sporlarda diz ciddi döndürücü ve kayıcı kuvvetlere maruz kalır. Futbol çim sahada oynandığında daha az tehlikelidir ve ayakkabı çim üzerinde kayabilir. Ama halı saha futbolunda veya basketbolda ayakkabı zemini çok iyi tutar. Sabit olan ayak üzerinde gövde dönmeye devam ederek dizin ön çapraz bağını koparabilir. Basketbolda da zıplama sonrası yere düşerken gövde rotasyon yani dönme hareketini yaptırmaya devam ederse dizde dönme olabilir. Hastaların yaklaşık yarısı dizinden kopma sesi veya hissi geldiğini söylerler. Dakikalar içinde diz şişer ve ağrılı hale gelir. İlk olay anında bazen yan bağlarda da yırtık olabilir ya da menisküs yırtığı da eşlik edebilir. Çoğunlukla ilk tedavi olarak dizlik verip şişliğin inmesi beklenir. Bir süre sonra yan bağlardaki yırtık tamamen iyileşir çünkü bu bağlar eklem dışında yumuşak dokunun içinde olduklarından iyileşmeye müsaittirler. Ama tam kat ön çapraz bağ yırtıkları eklem suyunun içinde olduklarından iyileşmesi çok zordur. Genelde 3 hafta sonunda şişlik indiğinde menisküs yırtığı da çok ciddi bir yırtık değilse hasta kendini çok iyi hisseder. Hele de 3 ay geçmişse ilk yaralanmayı unutur ve düzeldiklerini düşünürler. Ağrı geçer ve yürüyüş sırasında bir problemleri de olmaz. Özellikle genç hastalar biraz da ameliyattan korktukları için çok derinliğine düşünmeyip tekrar futbol veya basketbol gibi dizde dönmeye sebep olabilecek sporlara dönerlerse en tehlikeli dönem başlar. Yapılan sporla birlikte dizde tekrarlayan kayma ve dönme olur. Hastalar sorgulanırsa bazılarının günlük hareketlerde bile dizlerinde güvensizlik hissi olduğu görülebilir. Başlangıçta sadece ön çapraz bağ yırtığının cerrahi olarak düzeltilmesi yetecektir. Menisküs yırtığı varsa bile çok küçük olup bağ tamiri yapıldığında iyileşecek durumda olabilir. Ya da ön çapraz bağ yönelik ameliyat yapılırken rahatlıkla tamir edilebilir bir menisküs yırtığı da olabilir. Eğer aktif hayata ve spora devam edilir ise dizdeki tekrarlayan kayma ve dönmeler sırasında diz kemikleri arasındaki menisküs boylu boyunca yırtılarak ön çapraz bağ yırtığının tipik menisküs yırtığı olan kova sapı menisküs yırtığı oluşabilir. Eklem içindeki yırtık menisküs böyle kaldığı sürece dizde takılma ve kilitlenmelere sebep olup kıkırdakta da hasar yaratabilir. Başlangıçta acil olmayan şartlarda kendi planladığımız zamanda ameliyatı yapabilme şansı varken artık kilitlenmiş ve tam düzeltilemeyen, ağrılı, yük verilemeyen bir diz vardır. Tedavi edilmesi gereken bir ön çapraz bağ, bir de menisküs ve kıkırdak hasarı eklenmiştir. Cerrahi artık acil şartlarda yapılması gerekebilir. Fakat bu sonradan eklenen hasarlar her zaman tamamen düzeltilemeyebilir. Bazen parçalanmış olan menisküsün çıkartılması da gerekli olabilir. Menisküsü olmayan bir diz ileri dönemde erken kireçlenmeye adaydır. Bir diğer tabloda olaylar bu kadar hızlı gelişmeyip dizdeki minik kaymalar ile menisküs ve kıkırdak problemleri ile 10-15 yıl gibi bir süre içinde yavaş yavaş dizi kireçlenmeye götürebilir. Futbol, basketbol gibi yakın temas sporlarında bayanlar erkeklere göre 3 kat daha fazla risk altındadır. Öte yandan engelli koşu, jimnastik gibi sporlarda erkek ve bayan sporcular arasında fark yoktur. Toplamdaki sayılara göre erkekler mi bayanlar mı daha çok risk altında diye sorarsanız Mayo Clinic'ten 2016 yılında çıkan makaleye göz atalım. Buradaki sayıların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sayılar olduğunu hatırlatayım. Bu grafikteki yeşil çizgi bayanları gösteriyor,
ve toplam sayılara baktığımızda grafikte kırmızı çizgiyle görülen erkeklerin bayanlara göre 2 kat daha fazla ön çapraz bağ yırtığına maruz kaldığı görülüyor. Hani bayanlar daha fazla risk altındaydı dediğinizi duyar gibiyim. Bunun da sebebi çok muhtemel erkeklerin daha yarışmacı bir ruha sahip olması nedeniyle sayıca daha fazla yakın temas sporlarının içinde olmasıdır. Bayanlarda ön çapraz bağ yırtığı en çok 14-18 yaş arası yani lise yaş grubundadır. Kırmızı çizgiyle gösterilmiş olan erkeklerde de 19-25 yaş yani üniversite yaş grubunda daha sık ön çapraz bağ yırtığı oluyor. Sonuç olarak yakın temasın olduğu mücadeleci sporlarda risk fazladır. Kendi tecrübem ise profesyonel sporcuları bir kenara koyduğumuzda genelde erkeklerde özellikle halı saha futbolu sonrasında daha fazla oluyor. Yine erkeklerde kat kat daha fazla görüyoruz. Deneyimli bir hekim hastanın hikayesini duyduğunda ilk şüpheleneceği şey ön çapraz bağ yırtığı olacaktır. Hekim tarafından yapılan iyi bir muayenenin yerini hiçbir şey tutmaz. Muayenede ön çapraz bağ yırtığı kesin ise aslında MR görüntüleme bu fikri değiştirecek bir bilgi vermez. Yine de yapılacak MR görüntüleme ile hastanın dizindeki menisküs yırtığı, kıkırdak hasarı gibi ek patolojiler ameliyat öncesinde netleştirilebilir. Dizde ilk dönme olduktan sonraki birkaç gün içinde hastanın dizi şişmiş ve ağrılı olduğundan doğal olarak koruyucu mekanizmalar devreye girer. Hastanın diz çevresi kaslarındaki refleks kasılmadan dolayı muayene yeterli bilgi vermeyebilir. Böyle bir durumda radyolojik tetkikler bize yardımcı olsa da yine de son karar hastanın dizindeki ağrı azaldıktan sonra yani 1-2 hafta sonra yapılacak ikinci bir muayene ile konabilir. Bu videoyu bitirmeden önce şunu hatırlatmak isterim. Kilitli bir diz olmadığı ve ek problemler olmadığı sürece ön çapraz bağ cerrahisi acil bir cerrahi değildir. Dizin şişliği indikten ve çevre yumuşak dokuların yaralanması toparladıktan sonra planlı bir cerrahi yapılabilir. Bu arada her ön çapraz bağ yırtığının tedavi edilmesi gerekmediğini bilmenizi isterim. Videoyu daha fazla uzatmamak için kimlere cerrahi gerektiği, cerrahideki teknik detaylar ve sonrasını ikinci videoda bulabilirsiniz. Ortopedi, beslenme ve spor içerikli videolarımı kaçırmamak için abone olmayı ve destek için beğenmeyi unutmayın. Yüzünüzün hep güldüğü, sağlık problemleri yaşamadığınız aktif günler sizlerin olsun.